Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kez sizlerle farklı bir tasarım paylaşacağım. Bebeğim kişisel bir bebek. Bilgisayar mühendisi, laptopuyla, kulaklığıyla çok sevimli bir model oldu arkadaşlar. Farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Ben oğlum için yapıyorum. Sizlere de göstererek ayrıntılarıyla anlatacağım. Oğlum arabasına koyacak. Ona hediye yapıyorum. Şimdi ben önce bir tane tasarladım. Beraber birlikte bir tane daha öreceğiz. Bakın böyle kulaklığı çıkabiliyor. Bu şekilde. Laptopu da buraya monte edeceğim arkadaşlar. Şu anda iğneli. Böyle bir laptopu da var. İsterseniz onları yapmayarak bu şekilde bir erkek bebek de yapabilirsiniz. Boyu kaç santim? Beraber ölçelim hemen. 15 santim boyunda arkadaşlar. 15-16 santim boyunda. Benim kullandığım iplerle bu boyutta oldu. Şimdi farklı renklerle yapacağız beraber. Ceketini bu renkle yapmayı düşünüyorum. İplerim Alize Cotton Gold. Kahverengi de. Hepsi kodlarını videonun altına, renk kodlarını videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. Şimdi bunların bazılarının renk kodlarını hemen vermek istiyorum. Krem rengi 62 numara. Bu biraz daha koyu bej rengi 262 numara. Şöyle. Bu da taba rengi, kiremit rengi 36 numara. Ten rengi olarak 401 numaralı ipi kullanıyorum. Renk kodu 401 ten renginde. Sadece kafada ve ellerinde kullanacağız. Kahverengi saç için 493 arkadaşlar. Genelde bu tonu kullanıyorum saç için. 493 numara. Bu da 26 numara arkadaşlar. Dediğim gibi toplu olarak videonun altına malzeme listesini yazarken iplerimi de numaralarını da belirteceğim, yine oradan bakabilirsiniz. Tığım 2 milim. Bebeğin bütün aşamalarında, bütün bölümlerinde 2 numara 2 milim, hem 2 numara hem 2 milim arkadaşlar bu tığı kullanacağım. Gözlerimiz 8 milim. Bebeğin kafası dönebiliyor arkadaşlar. Yine döner kafa yaptım. Ceketi çıkabiliyor üzerinden. Ayakkabıları sabit. Diğer kıyafetleri sabit arkadaşlar. Saçları da bu şekilde. Şimdi önce bir tane bacak ve bir tane de kol yapacağız. Onları yaparak modelimize başlayalım. Ben birer adet bacak ve kol ördüm. Şimdi bu ipimle başlayacağım. Bacağını öreceğiz. Ayrıca boynu için arkadaşlar, boyun kısmı için böyle 2,5 milim 9 santim uzunluğunda, 9 santim uzunluğunda böyle bir tel kullanacağım. Boynuna yerleştireceğim. Şimdi önce bacak yapımıyla başlayalım. Şimdi bej rengi iple bacağa başlıyorum. Zincir çekiyorum. 6 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6. İkinci zincire batıyorum. 1, tek tek devam ediyorum. Zincirin tek kanadına batıyorum. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Son zincire batıyorum. Buraya 3 tane yapacağım. İkinci sık iğneyi yaparken şu ipi çeviriyorum arkadaşlar. Orada delik oluşmasını engelliyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Aynı yere 3 tane yaptım.
Şimdi zincirin diğer tarafına geçtim. 1 2 3 tane sık iğne yaptım tek tek. Burada bir tane daha var. Onun içine 2 tane yapıyorum. 2 sık iğne. Sayım 12 oldu. Şimdi işaret ipimi buraya takıyorum arkadaşlar. Daha ince kullanabiliriz. Şöyle 2 katını ayırayım. Şimdi ilk sık iğne burada. Bakın. Sıradaki sık iğne burada. Şimdi bu sıranın ilk sık iğnesi. İkinci sıranın. Buraya battım. 2 tane yaptım. Çift yani. Devam ediyorum. 1 2 3 3 tane tek tek arka arkaya yaptım. Devamındaki 3 tane sık iğneye çift yapacağım her birine. Birinci çifti yaptım. İkinci ve üçüncü. Devam ediyorum. 3 tane çift yaptım. 1 2 3 tane tek tek ördüm. 2 tane boşluğum kaldı. 2 sık iğnem kaldı. İkisine de çift yapıyorum. Birinci çift, ikinci çift. İşareti yürütmeye arkadaşlar dikkatli yapın. İşaretin olduğu sık iğne şimdiki sıramızın ilk sık iğnesi olacak. Yani burada ikinci sıramız bitti. İşaretim bu tarafta kaldı. O şekilde işareti yürütüyorum. 6 tane arttırma yaptım. 18 sık iğneye çıktı ikinci sıra sonunda sayım. Üçüncü sıradayım. Bir tane tek yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. 2 tane. Şuraya sıra sayılarını yazıyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Daha kolay oluyor. Ama yine de ben size ayrıntılarıyla göstermeye çalışıyorum. Bir tek bir çift yaptım. Sonra 2 tane tek tek, bir tane daha. 3 tane tek tek yaptım. Sonra yine bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 2 oldu. Bir tek bir çift, yani aynı yere 2 tane. Devam ediyorum. 3 tane bir tek bir çift yaptım. Şimdi 3 tane tek tek örüyorum. 2 3. Yine bir tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Yani 2 tane yapıyorum. Bir tek bir çift. Arttırmalarımı tamamladım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Şimdi işaretimi buraya taktım. Arttırmalarım bitti arkadaşlar. Şimdi düz öreceğiz. Yalnız arka lobdan öreceğiz. Bakın bu sık iğnenin ilk sık iğne burada arkadaşlar. Arka lobuna batıyoruz. Bulo deniyor buna. 1. Yine ortasına batıp arkasından çıkıyoruz. 2. Bakın sık iğnenin ortasından batıp arkasından çıkıyoruz. Ön tarafta tek halkaları kalıyor. Normalde böyle batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde değil. Bu sırada arkadaki kanatlarına batıyoruz. Burada 24 tane sık iğne vardı. 24 tane arka lobuna batarak sık iğne yapıyorum. Dümdüz. Son sık iğne burada. 24. sık iğne. Bir sıra 24 sık iğne yaptım. Şimdi normal batacağız artık. Bir sıra daha yapacağım. Normal sık iğneyi nasıl batıyorsak o şekilde batarak bir sıra daha böyle işaretimin olduğu yere kadar tamamlayacağım arkadaşlar.
Tamamladım. Bakın işaretim burada. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağım. 7 tane örüyorum tek tek önce. 2 3 4 5 6 7 tane tek tek ördüm. Eksiltme yapıyorum bu şekilde tek halkalarını alarak. Öndeki halkalarını alarak. 2 3 4 tane tek tek yaptım. Şimdi devam ediyorum. 2 tek tek örüyorum. 3 4 5 6 7 tane yine ördüm. Şurada 2 tane kaldı bakın. Onları birlikte alıyorum. Eksilttim. Sıramı tamamladım. Sayım 19'a düştü. Bu sırada 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yine arka arkaya eksiltme yapacağım. 4 defa. 1 ikinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü ve dördüncü. Sıra sonuna kadar örüyorum. 1 2 3 4 6 tane sık iğne kaldı burada. 5 6. Şimdi koyu kahve rengine geçeceğim. İpin ucunda arkadaşlar 1 metre kadar şöyle 1 metre kadar ip bırakıyorum. Burada bıraktım. Şimdi son sık iğnenin şöyle halkalarına geçiriyorum tığımı. İşaretimi çıkarıyorum. Şu şekilde oradan geçiriyorum. Sonra bu bej rengi ipi çekip sıkıştırdım. Bu iplerimi birazdan düğümleyeceğim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Sayımız 15 sık iğneye düşmüştü. Hemen buradan başlıyorum. İşaretim burada arkadaşlar olacak. Renk değişikliği olduğu için zaten belli. Ama yine işaretimi taktım. 15 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 14 15. Şimdi şu bej rengi ipimi kesiyorum. Burada şu bıraktığım uzun bıraktığım kahverengi iple bakın. Bununla düğümlüyorum. Bu ördüğüm ip. Şimdi o da orada kalsın. Şimdi bu sırada işaretimi takıyorum. Bu sırada arka loblarına batacağım. Şurada yaptığım gibi, tavanda yaptığım gibi arka loblarına yani blosuna batacağım.
1, 15 tane yine öreceğim. Bakın biraz koyu renk ama aşağıda göstermiştim nasıl olduğunu. Arka loblarına batacağız. Tek halkasına. Aynı şurada yaptığımız gibi arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi bulo deniyor bu tekniğe. Arka loblarına batarak 15 tane sık iğne öreceğim. Bakın. Burada tek kanatları kalıyor. Kahverengi olduğu için, koyu olduğu için görünmüyor arkadaşlar ama dediğim gibi tabanda uyguladığım tekniği burada da bulo şeklinde örerek yapıyorum. 15 tane sayarak yaparsak eksik olmaz. Böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Buraya kadar 15 tane toplam. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada bu ipimi bırakıyorum. Arkada bakın şurada kahverengi ip bırakmıştık. Onu öne çekiyorum. Bu arada elyafımız var tabii arkadaşlar. Onu ilk başta söylemeyi unuttum ama yani amigurumi'nin olmazsa olmazı elyafımız, boncuk elyaf var. Boncuk elyaf kullanıyorum. Bunları şu ipi de yerleştirelim. Biraz da elyaf. Şimdi 15 sık iğneyi 8 sıra daha dümdüz öreceğim. Elyaf da doldurmayı unutmayın arkadaşlar içine. Şimdi 8 sıra 15 sık iğne örüp geliyorum. 8 sıra daha ördüm kahverengi ile bakın. Şu ilk baştaki başladığım sıra, sonra blue olarak yaptığım sıra 2, sonra 8 sıra daha ördüm. Toplam kahverengi ile 10 sıra olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi işaretimi buradan çıkarıyorum. Tam bitiş noktam burası. Bir tane zincir çekip ipimi kestim. Şimdi içine biraz daha elyaf yerleştireceğim. Şimdi bu bıraktığım ipi alıyorum. Ayakkabıyı şöyle ters çeviriyorum ayağa. Bakın ilk bulo yaptığım yer. Buraya batıyorum. Bir zincir çekip burada önde kalan halkalarına bakın arkadaşlar şuralarda halkalar kaldı. Bulosuna batmıştık. Bakın aynı buradaki gibi kahverengi olduğu için görünmüyor arkadaşlar. Aynı bu şekilde ilk sıra sonunda kaldı. Oralara yapacağız. Her birine bir sık iğne yapacağım. Şimdi buraya battım. Bir tane sırayla 2 sayarak yaparsak 3, bakın arkadaşlar 4, 5, 6, bu şekilde devam edeceğim. Böyle buraya kadar yapacağım. Son sık iğnemi de yaptım. İlk başta yaptığım sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kesip çıkardım arkadaşlar, böyle çektim. Sonra onu şuradan, burada kahverengi olduğu için görünmüyor arkadaşlar. Şöyle yapacağım aslında. Biraz sonra tabanında daha iyi görünecek. Böyle çekiyorum. Sonra şuradan bir önceki sık iğnenin ortasına batıp iğne takacağım. Şimdi şuradan içeriye çekeceğim arkadaşlar. Şöyle. Burada bir düğüm atabiliriz.
Sonra aynı yere batıp şöyle çıkaralım. Şimdi burada bunu tamamladım. Tabanındaki bu süslemeyi yapacağız. Taba rengi ipimi aldım. Şöyle aşağıya doğru tutuyorum. Ayağı. Şöyle ortasından. Şu başlangıç yerinden yapmayın arkadaşlar. Başlamayın. Çünkü burada bir eşitsizlik var. İlmek kaydırma ile yapmadığımız için. Şuradan ipimi şöyle geçirdim. Şimdi her birine ilmek kaydırma yapıyorum. Şu önde kalan halkalarına ilmek kaydırma. Burada tabanda 24 tane ilmeğimiz vardı. 24 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Burada var bir tane. Sonra üste geçiyorum bakın. Üste burada var. Bir de ilk başlangıç yerine batıyorum. Şöyle biraz uzun bıraktım. Şimdi bu ipi bakın az önce yukarıda tam görünmedi. Şimdi bu ipi şuradan bakın ilk başlangıç yerine şöyle geçiriyorum. Daha sonra son ilmek kaydırma bu. Onun böyle bu tarafından geçirip arkaya alıyorum. Bakın burada böyle hiç sanki ek olmamış gibi oluyor. Şimdi düğüm atıyorum burada. İki ipi başlangıç ve bitiş ipine. Evet, ayağımız tamamlandı. İki ayakta hazır. Şimdi kolu yapalım. İki tane aynı kol, iki tane aynı bacak. İkisi de aynı arkadaşlar. Videoyu biraz başa alarak aynısından bir tane daha örebilirsiniz. Şimdi ten rengini alacağım. Kolumuz 6 sık iğneden oluşuyor arkadaşlar. Dümdüz öreceğiz 6 sık iğneyi. 3 sıra sonra renk değişimi yapıp devam edeceğiz. Şimdi ten rengini aldım ben. Burası ten rengi, burası da ayakkabıyı ördüğüm bej rengi arkadaşlar. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. İşaretimi şöyle sıkıştırdım. Yani ipimi pardon. Şimdi 6 tane sık iğneyi öreceğim. Bakın ilk sık iğneye battım. Burada biraz zorlanabilirsiniz ama arkadaşlar yani çok zor değil. Yavaş yavaş 6 sık iğneyi döndüreceğiz böyle. Şöyle yapın. Parmak örerken de böyle oluyor arkadaşlar. 2 oldu bakın. Sayın. Sayarsanız kaç sıra yaptığınızı 6 sık iğneyi kaç sıra yaptığınızı daha iyi hesaplarsınız. 3 oldu. 4 5 Şimdi ikinci sırayı tamamlıyorum. 6 2 sıra olmuş oldu arkadaşlar.
Şöyle kavislendirin. Sihirli halkayı sıkıştırabiliriz. 2 sıra oldu. Şimdi bir sıra daha yapacağım. 2, 3, yine sayıyorum sık iğnelerimi. Dönerek örüyoruz. 4. İşaret ipi koymuyorum. 5, çünkü çok küçük. Sayarak 6 tane yaptım. 3. sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu 6. sık iğneyi arkadaşlar koldaki renk, kıyafetinin rengiyle, yani şu renkle, bej rengiyle çekiyorum. Şimdi 6 sık iğneyi 10 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Dümdüz hiçbir işlem yapmayacağım. Ten rengini kesiyorum. Burada sihirli halka ipi de var. Hepsini şöyle düğümleyip şimdi 10 sıra daha bakın. Krem rengiyle ten renginden sonra 2, 4, 6, 8, 10 sıra daha öreceğim. Kolumu tamamlayacağım. Bacaklarımız hazır. 10 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Burada elyaf doldurmuyoruz. Şimdi kollarımız ve bacaklarımız hazır. Şimdi kahverengi iple bacakları bağlayacağız. Şimdi bacakları alıyorum. Şöyle ortalayacağız. Arkasını çeviriyorum. Ortalayalım. Şimdi şu sık iğneye, bakın tam ortada olsun, şöyle şu sık iğneye tığımı geçirdim sağ bacakta, yani şöyle ters tutunca bu taraftaki bacağın ortasına ipimi bağlıyorum. Şöyle düğüm atalım. Aynı yerden tığımı tekrar geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi diğer bacağı alıyorum. Diğer bacağı tam şu yan ortasına ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batıp buradan örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Bakın burada şuraya geçiyorum hemen sıradaki sık iğneye. 4, 5, 6. Burada 15 tane sık iğne var.
15 15 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapacağım. Bakın bacaklarımız düz oldu. Şu ip, ortada çektiğimiz zincir tam böyle paralel olmalı. Yani böyle düz olmalı. Şöyle olmamalı. Düz olacak şekilde ayaklarımızı birleştirdik. Şimdi 15 sık iğne yaptım. Zincirin üzerine burada 3 tane zincir çekmiştik. Şöyle tersini çevirip, yani yüzünü çeviriyorum arkadaşlar zincirin. 1 2 3 3 tane zincirin üzerine sık iğnemi yaptım. Sonra diğer bacağa geçiyorum. Burada da 15 tane sık iğne öreceğim. İpi bağladım. Sık iğneye de batıyorum arkadaşlar. Burada ipi düğüm yapmıştım. Oraya da batıyorum. 15 tane olması gerekiyor. Sayarak yapın. 15 sık iğne burada, 15 sık iğne de burada. Şimdi zincirin diğer tarafına bakın. Yine ön tarafını çevirdim. Zincirin diğer halkasına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Toplam sayım 36 sık iğne oldu. Şimdi buradan başlıyorum. 1 2 3 4, böyle öreceğim 15 tane. Yani burada zincirin üstüne yapmıştık. 3 tane oraya, 15 tane, 3 tane buraya yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Sayımız 36 olacak arkadaşlar. 36 zaten. Böyle 5 sıra daha öreceğim. Şimdi ben ikinci sırayı örüyorum. Yani birinci sırayı ördüm. İkinci sıradan itibaren 5 sıra daha öreceğiz. Toplam 6 sıra örmüş olacağız. Düz 36 sık iğneyi. Şimdi bir sıra örüyorum. Bakın buralara da batıyoruz. Devam ediyoruz. Yuvarlak bir şekilde örüyorum. Bakın buraya işaretin olduğu yere kadar 35 36 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir sıra örmüş oldum. 4 sıra daha öreceğim arkadaşlar. İkinci sırayı ördüm bacağı bağladıktan sonra. 4 sıra daha 36 sık iğne böyle dönerek örüp geleceğim. 4 sıra daha ördüm arkadaşlar. 36 sık iğneyi. Şimdi renk değişimi yapacağım. Bakın bu son sık iğneyi şu kısımlarından, son sık iğnenin burasından bej rengi ipimi geçirdim. Şimdi şu kahverengi ipi öne çekiyorum, öne alıyorum. Krem rengi arkada kalsın arkadaşlar. Onu daha sonra düğümleyeceğiz. Şimdi kahverengi ipi öne aldım. Burada isterseniz bu durabilir, isterseniz 1 metre, 1,5 metre kadar kesip de bırakabilirsiniz. Ben şimdi burada bırakıyorum kahverengi ipi. İşaretimi yine buraya aldım. Arka loblarına batacağım. Bulodan öreceğim arkadaşlar. Bakın. Arka lobuna battım. Bir sık iğne yaptım. Yine arka lobuna batıyorum. 2. Şimdi eksiltme yapacağım.
2 tane arka lobuna battım. Yine arka loblarına batarak eksiltme yapıyoruz. Bakın. Şuraya batıyorum. Çekiyorum. Yandakine batıyorum. Arka lobuna çektim. Eksilttim. 2 tane tek tek ördüm. Eksiltmiş oldum. Şimdi tekrar 1, 2 tane tek tek ördüm. Yine eksiltme yapacağım. Bakın eksiltmeyi tek kanatlarından yaptığım için, arka lobdan ördüğüm için bu şekilde yapıyorum. Çektim. Yandaki sık iğnenin arka lobuna battım. Çektim. Ve topladım. 2 ör, 1 eksilt yapmış oldum. Bakın ön tarafta böyle birer halkaları kalıyor arka lobdan ördüğümüz için. Şimdi yine arka lobdan, blodan devam ediyorum. 1, 2, 17 tane sık iğne öreceğim burada. 3, 4, arka loblarına batarak örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane, 15, 16 ve 17 tane sık iğne yaptım tek tek. Bakın böyle. Şimdi eksilteceğim. Yine aynı şekilde battım, çektim. Yan tarafa battım, çektim ve eksilttim. Şimdi 2 tane öreceğim. 1, 2. Tek tek ördüm. Şimdi eksiltme yapıyorum. Battım, çektim. Battım, çektim ve eksilttim. 17 tane ördüm, eksilttim. 2 ördüm. 1 eksilttim. Burada 5 tane sık iğnem kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle de söyleyebilirim arkadaşlar. 17 tane sık iğne ördükten sonra eksilt 2 sık iğne, eksilt 2 sık iğne, sonra 3 sık iğne. Burada yazdığım formülde öyle görünüyor. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Ben şöyle dedim size. 17 ör 1 eksilt, 2 ör 1 eksilt, 5 sık iğne. Öyle de söylenebiliyor. Şimdi işaretimi buraya alıyorum. 4 tane eksiltme yaptık. Sayım 32 sık iğneye düştü. 32 sık iğneye buradan başlıyorum. Normal bir şekilde batarak dümdüz 32 sık iğne yapacağım. İşaretimin olduğu yere kadar, şuraya kadar. Tamamladım. 32 tane ördüm. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. Şimdi burada bel kısmına şu süslemeyi yapacağım arkadaşlar. İlmek kaydırmayla. Bıraktığım ipi aldım. Düz tutuyorum yine. Yani baş aşağı tutmuyorum ayaklarını. Bu şekilde ipimi böyle öne aldım. Sonra yandaki halkaya batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Burada fulo yaptığımız sık iğnelerin ön tarafında böyle halkaları kalmıştı. Bulo yapmıştık arka tarafa. Bu halkalara bakın. Şuraya bu süslemeyi yapacağım. İlmek kaydırma. 36 tane. Biraz gevşek yapalım. Çok sıkı yapmayalım. 36 tane ilmek kaydırmayı önde kalan halkalara yapıyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım.
Buraya kadar geleceğim. Böyle tamamladım arkadaşlar. Kahverengi olduğu için tam görünmüyor ama burada bakın. Bu şekilde. Şimdi son ilmek kaydırmayı yapıyorum burada. İpimi böyle kestim arkadaşlar. Burada bütünlüğü sağlamak için aynı şurada yaptığım işlemi yapıyorum. Bakın ilk ilmek kaydırmanın arkasına geçiriyorum. Son ilmek kaydırmanın şöyle ortasına çıkış yapıyorum arkadaşlar. Pek görünmüyor ama ayakkabıda gösterdim. O şekilde bunu içeriye alacağız. İpi içeri çektim. Burada düğüm atıyorum. Şimdi sırama dönüyorum. İşaretimi yine taktım. Eksiltme yapacağım bu sırada da. 1 2 3 4 tane tek tek ördüm. Eksiltme yapıyorum. 4 ördüm, 1 eksilttim. Şimdi 17 tane sık iğne öreceğim dümdüz. 17 tane ördüm, yine eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğnemi örüp sıramı tamamladım. 2 tane eksiltme yaptım, sayım 30'a düştü. Şimdi yine eksilteceğim. 1 2 3 tane ördüm, eksiltiyorum. Yine 17 tane sık iğne yapacağım. Ve 17 eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 6 tane sık iğnem var. 2 3 4 5 6. Sayım 28 sık iğneye düştü. Şimdi 28 sık iğneyi arkadaşlar 3 sıra daha dümdüz öreceğim. Bu şekilde. Şimdi 3 sıra 28 sık iğne yapıp geliyorum. 3 sıra dümdüz ördüm. Şimdi biraz elyaf yerleştirelim. Bacak kısımlarına. Şimdi kolları ekleyeceğiz bu sırada. Önce 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra kolun birini alıyorum. Şöyle buraya taktım tığımı. Koldaki son 2 sık iğneye batıyorum. Bakın böyle.
Daha sonra sıradaki sık iğneye batıp birlikte ördüm. Bir tane yaptım. Şimdi sıradaki sık iğneye batıyorum. Gövdedeki sıradaki sık iğneye ve birlikte örüp ikinci sık iğnemi yaptım. İki sık iğne ile kolu birleştirmiş oldum. Şimdi arada 12 tane sık iğne öreceğim. Şimdi diğer kolu alıyorum. Yine son iki sık iğne ile birleştireceğim. En son sık iğne koldaki karşılıklı birleştirdim. Sıradaki sık iğneye battım ve birleştirdim. İki sık iğne ile. Şimdi sıra sonuna kadar 6 tane yine sık iğnem var. 3, 4, 5, 6. Şimdi bu sırada da örüyorum buradan arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gövdeden ördüm. Şimdi kola geçiyorum. Bakın batmadığım sık iğne şurası. 4 tane sık iğne örmemiz lazım koldan. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi gövdeye geçiyorum. Gövdenin üstünden de 12 tane sık iğne örüyorum. Yine kola geçiyorum. Kolun üstünden de 4 tane sık iğne yapacağım. 4, 6 sık iğne örerek sıramı tamamlıyorum gövdeden. Sayım 32 sık iğne oldu. Şimdi burada eksiltme yapacağım. 1, 2 tane ördüm. Eksilttim. Tekrar 2 tane örüyorum. Bu kez arka arkaya 2 tane eksilteceğim. Birinci eksiltmem. İkinci. Tekrar 1, 2 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Şimdi ortada 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Eksiltiyorum. 2 tane ördüm. Yine eksiltiyorum. 2 kere arka arkaya bu omuzlarda 2 tane eksiltmeyi yan yana yapıyorum. Birincisini yaptım. İkincisini yaptım. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. 1, 2 sık iğne, eksiltme ve tekrar 2 tane tek tek sık iğne örerek sıramı tamamladım.
Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada 2 tane öreceğim. 1 2 ör, 1 eksilt. Bunu 6 kere yapacağım. 2 ör, 1 eksilt, 2 ör, 1 eksilt, 2 ör, 1 eksilt. Toplam 6 kere eksiltme yapmış olacağım. Sayım 18 sık iğneye düştü. Eksiltme yaptım 6 kere. İçine biraz elyaf yerleştirdim ben. Yine biraz daha koyalım. ...18 sık iğnemiz var. Bu sırada 9 kere arka arkaya 9 eksiltme yapacağız. Üçüncü, dördüncü, beşinci eksiltme, 6, 7, 8, son eksiltmem 9. 9 defa eksiltme yaptım. Şimdi boyuna yerleştirmek için tel kestim arkadaşlar şöyle. Uzunluğu 7 santim katlanmış halde. Kıvırmadan önce 9 santim arkadaşlar. 9 santim tel kesip uçlarını böyle pense yardımıyla küçücük kıvırdım. Şimdi gövdeye şu ipi çıkaralım. Gövdeye elyaf yerleştirmiştik. Bu teli yerleştirmek için böyle yer açalım. Bunu çünkü boynu ördükten sonra buraya yerleştireceğim. Biraz daha elyaf koyabilirim. Sonra şöyle bu telin girmesi lazım arkadaşlar. Şimdi ten rengine geçiş yapacağım. Dokuz sık iğnemiz kalmıştı. Son sık iğneye şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi buradan çektim. Şimdi 9 sık iğneyi dümdüz öreceğim. Bakın bir tane ördüm. Daha sonra bej rengi ipimi çekiyorum. İkisini düğümleyelim. Şimdi ten rengi ipimle, bakın ten rengi ipimi bağladım. 9 sık iğneyi 9 sıra öreceğim. Birinci sırayı örüyorum. Dokuz. Şimdi bunu uzatacağım. 8 sıra daha dümdüz örüp geleceğim. 9 sıra ördüm. Şimdi
telimizi yerleştirelim. Şimdi 4 tane eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 tane yaptım. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Şimdi ipimi kestim. Bu halkalardan geçiriyorum. Ön halkalarından. Dört, 5 kere geçirdim. Büzdüm. Şimdi şurada düğüm atıyorum. Buraya batıp ipimi içeriye çektim.